Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir vlogla karşınızdayım. Haftalık neler örüyorum şeklinde bir vlog hazırlıyorum sizlere. Bu hafta bu güzel hırka modelinden örüyorum. Geçen hafta da yine güzel bir hırka modeli örmüştüm. Çiçekli hırka. Bu da haroşa hırkamız. Ölçüleri yine aynı şekilde 0-6 ay ölçülerinde. Daha önce kanalımda yine anlatmış olduğum bir model. Videodaki ölçüleri 1 yaşa uygun. Ben aynı sayılar ile başladım çünkü bu yaka kısmı gayet toplu. 1 yaşa kadar kullanılabilir ölçülerde olduğu için. İpliğim orta kalınlıkta, anti peeling özellikli Alize Baby Best. Şiş numaram ise 3,5. Yaka kısmından 68 ilmek atarak başladım. 3 haroşa çizgisi ördüm. Sonrasında ayrımlara geçtim. 12, 1, 8, 1, 24, 1, 8, 1, 12 şeklinde ayrımlarımı yaptım. Buradaki bir ilmeğin her ön yüzde, her iki yanından dolayarak artırmalarımızı yapıyoruz. Robamızı bu şekilde büyütüyoruz. 0-6 ay ölçüleri için ben her ön yüzde 15 defa dolayarak artırma yaptım. Öreceğim bu sırada da bir kez daha artırma yapıp hem de kolları örüyor olacağım. Başlayalım. Bu kısmı da sizinle beraber öreyim hem de sohbet edelim. Video sonuna bu hırkanın baştan sona anlatımını yaptığım videoyu ekleyeceğim. Tıklayıp siz de rahatlıkla örebilirsiniz. Haroşa örgü ve tekli pirinç örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. Eğer bu video ile sizinle karşılaşıp tanıştıysak kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum kısmına da yorum bırakmayı unutmayın. Böylelikle tanışmış oluruz. Şimdi ben kol ayrımına geçtim. Şöyle yine dolayarak artırmamı yapıyorum. Diğer artırma kısmına kadar örüyorum. Haroşa örgüyü çok severim ben. Biraz geç ilerlese de örgülerimiz modellere farklılık kattığını düşünüyorum. Mesela bir model ben çizip hazırlıyorum. Düz örgü veya başka bir modelde farklı. Haroşa'da çok farklı duruyor. Biraz daha örgüyü ağırlaştırdığını düşünüyorum. Bu görsel açısından. Çok hoş duruyor. Yetişkin, bebek her modele de çok güzel uyuyor. Ben artırma kısmına gelmişim. Şöyle doladım. Artırma ilmeğini ördüm ve bu kısımdan geri dönüyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. Sadece kol ayrımındaki ilmekleri öreceğim. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Ardından ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Siz hangi örgü modelini örmeyi seversiniz? Yorumlarda belirtin. Hangisi hoşunuza gidiyor? Kanalımda videosunu görmeyi istediğiniz modelleri de yazın lütfen. Benim için de fikir olmuş olur. Şöyle bu sırayı yine artırma kısmına kadar gelerek tamamlıyorum. Evet, artırma ilmeğine geldim. Artırma ilmeğimi de örüp örgümü bu kısımdan yine çeviriyorum. Sadece kol kısmındaki ilmeklerimi örerek devam edeceğim. Bu kısımda 26 haroşa çizgisi olana kadar koldaki ilmeklerimi ördüm. Bir artırma veya eksiltme yapmadan bu şekilde dümdüz devam ettim.
Ardından ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım, ikinciyi ördüm, bir dola bir kes yaptım, 2 ilmek ördüm, bir dola bir kes, 2 ilmek ör, bir dola bir kez, 2 ilmek ör şeklinde sırayı tamamladım. Sonrasında bir iki haroşa çizgisi oluncaya kadar da ördüm. Ardından diğer rengime geçtim. Siz dilediğiniz renklerde örebilirsiniz veya tek renk devam edebilirsiniz. Bu kısımda kenar ilmeğini yine örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmeği 2 defa örerek yaptım. Bir ilmek normal, ikinciyi 2 kez örerek yaptım. Videoda detaylı bir şekilde bu kısmı gösteriyorum. Şimdi buraya geldiğimde vakit bulursam burayı da sizlere gösteririm. Bu şekilde tekli pirinç örgünün kurulumunu yapıyorum. Sonrasında da 12 sıra ördükten sonra ilmeklerini kapatıyorum. Arka yüzde de birleştirmeyi yapıp kolu tamamlamış oluyorum. Şimdi ben kola devam edeceğim. Biraz ilerleteyim, devam edelim. Örgümü bayağı bir ilerlettim arkadaşlar. Hatta bitmek üzere. Fırsat bulup devamını çekemedim maalesef. Kolları tamamladıktan sonra beden kısmına geçtim. 28 haroşa çizgisi boyunca ördükten sonra da aynı koldaki artırma işlemini kullanarak tekli pirinç örgünün kurulumunu yaptım. 12 sıra ördükten sonra da ilmeklerini kapattım. Kollardaki bağcık içinde 50 santim kadar zincir çekip bu kısımlardan geçirip bu şekilde bağladım. Şimdi buradaki çiçek motifini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle 5 tane yuvadan oluşan bir kafes hazırladım. İlk önce 4 zincir çektim veya bu kısımda sihirli halka kullanabilirsiniz. Sonrasında burayı oluşturdum. 3 zincir çekip ardından yarım trabzan ile devam ettim. Aralarda 2 zincir, yarım trabzan, 2 zincir, yarım trabzan şeklinde devam ettim. 5 tane yuva oluştu. Çiçek kısmına geçiyorum. Şöyle 4 zincir çekiyorum. Sonrasında bir doladım. İlk yuva içerisine dolayarak örüyorum. 1 2 3 4 5 defa dolayarak ördüm. Hepsini birlikte örüyorum. Zincir ilmeğim kalana kadar. Kalan 2 ilmeği de birlikte ördüm. 4 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir doladım. 1 2 3 4 5 birlikte ördüm. Zincirin ilmeği ve bu ilmeği de birlikte örüyorum. Ardından 4 zincir, yuva içerisine bir sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Çiçeği tamamladım. Orta kısmı içinde şöyle biraz iplik mesafesi bırakarak 2 zincir çektim. Sonrasında bir 4 zincir, ikinci zincire aynı işlemi uyguladım buradaki yaprağı. 5 defa dolayarak ördüm. Sonrasında iyice tepe kısımda sıkılayıp sonrasında yine biraz mesafe bırakarak kestim. Şimdi buradan orta kısımdan geçiriyorum ve arka kısımda ipliği bağlıyorum. Şöyle bakın geçirdim karşılıklı ve bağlıyorum. Çiçeğimiz tamamlandı. Diğer hırkada olduğu gibi bu kısma şimdi sabitlemesini yapıp hırkayı tamamlamış olacağım.
Aklınıza takılan tüm detayları modelin baştan sona anlatımını yaptığım videoda bulabilirsiniz. Video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp arayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu hafta bu güzellikleri tamamladım. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.